Kanalıma hoş geldiniz. Domimon Motovlog'dan motor sevdalısı dostlarıma selam olsun. Dostlar, bugün size küçük ama güzel bir ürün tanıtacağım. Bu ürün nedir diyecek olursanız yurt dışından sipariş ettiğim 12 voltluk aküleri şarj edebilecek akıllı bir şarj aleti. Aynı zamanda aynı zamanda akünüzde sıkıntı varsa onu tabiri caizse tedavi ederek şarj edecek, onararak şarj edecek bir şarj aletidir. Hatta bir dakika bıçağı kaldıralım. Şuradan açılıyor sanıyorum. Evet, 4 amper ila 100 amperlik bütün aküleri şarj edebiliyor. Şarj ettiği akü cinsleri arasında jel aküden tut da kurşun asit normal araç, motosiklet ya da oyuncak arabalara kadar yaklaşık olarak 10 çeşit belki daha fazla aküyü şarj edebiliyor. Görüyorsunuz burada kargoda ezmişler. Çok fena değil, idare eder, güzel sarmışlar ama burada ezmişler. İnşallah çıkığı yoktur. Görüyorsunuz burada zaten özelliklerini yazmış. Burada 4 ana akü ismini yazmışlar ama ortalama 8-10 tane farklı akü şarj edebiliyor. Genelde aküler bu cinste olduğundan bunları yazmışlar ama bunun haricinde yaklaşık daha 5-6 belki daha fazla akü daha şarj edebiliyor. Akü şarj etme kapasitesi burada 2 amper demiş ama normalde satıcı sitesinde özelliklerinde 4 amper diyor. Fark etmez. 2 amperden çok bir şey olmaz. Ama benim kafama takılan şu. Bunu bilmiyorum. Elimde 100 amperin üzerinde bir aküm olmadığı için de onu şarj ediyor mu bilmiyorum. Öyle bir imkanım yok. O yüzden o noktada size bir bilgi veremeyeceğim. Şarj ederse aslında mantıken etmesi de lazım. Ama başka bir mantıktan da etmemesi lazım. Eğer böyle bir şarj aleti 120, 130, 150, 200 amperlik bir aküyü şarj ediyorsa adamlar o zaman daha büyük şarj aletlerini nasıl satacaklar? Öyle değil mi? Şimdi bu normal şarjda yapabiliyor. Aynı zamanda 6 amper o yüksek akım da vererek ne yapıyor? Yüksek hızlı şarj da yapabiliyor. Mesela benim elimde eski 1 yıllık hiç içinde elektrik kalmamış bir aküm var. Mondial'in aküsü. Dışı Yiğit. Şu anki takılı olan akü Yiğit. Bu Mondial'in orijinal kendi aküsü. Hatta bakın burada da yazıyor. 1 yıldır hiç elektrik görmüyor. Az önce baktım bu yine Mondial ait ledle çalışmadı. Demek ki komple dikmiş. Üzerinde zaten bunun şarj yerleri yazıyor. Bakın 12 voltluk standart bir şarj aletiyle ama bak amperi görüyor musunuz? 0,9 amper. 1 amper bile değil. Sonra bir yuvarlayalım 1 amper. 1 amper taktığımızda şarj aletini ortalama 10 saatte dolduruyormuş. Bu kaç amperlik aküyle? 9 amperlik aküyü 10 saatte dolduruyormuş. Ama hızlı şarjı yine burada da yazıyor. 4,5 amper görüyorsunuz. Yani 4,5 amperlik bir şarj aleti sanırım maksimum bağlanabiliyor. Bu defa da 1 saatte dolduruyormuş. Bu bizim aletimiz 6 amper. Ben olası bir yanmalara, patlamalara karşı yüksek amper vermeyeceğim. Yani eğer 2 amper, 3 amper seçebilirsek ben onu da seçmeye çalışacağım. Ama şarj edebilmek için ilk önce şarj aletini taktığımızda aküyü tanıması lazım. Eğer tanımazsa şarj etmez. Gördüğünüz gibi ürünün öbür tarafı bu şekilde. Bunu atıyoruz. Bunu böyle alıyoruz. Akü aslında e, her akü şarj etmesi lazım ama işte öyle olduğunda da insanlar daha büyük şarj aletlerini satamazlar. Burada özellikle motosiklet ve araç noktasında bilgilendirme yani yapmışlar, ne gerek duydular bilmiyorum. Belki de her ikisinin de amper farkları olduğundan dolayı ikisine de farklı amper uyguluyordur şarj ederken muhtemelen onun şeyidir. Buradan modları seçebiliyoruz. Görüyorsunuz maksimum 6 ampere kadar veriyor. İçerisinde yine en güzel yanlarından bir tanesi olmazsa olmaz fan dostlar. Yani aslında fan olması, buradan da yine bir havalandırma yeri var. Fan olması aslında bunun belli bir kaliteye sahip olduğunu gösteriyor. Ben şimdi uzatma kablosunu unutmuşum. Onu getireyim. Sonra testimize devam edeceğiz.
Arkadaşlar şimdi şarj ederken dikkat etmemiz şeylerden biri artı kısmı, akümüzün artı kutbuna takıyoruz. Bayağı pensesi sert. Nerede öbürü? Eksi kısmına da akünün yine eksi kutbuna takıyoruz. Görüyor musunuz? Burayı. Bakın full diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Bir yıldır kullanılmayan bir akü full olabilir mi? Ama burada bunun akü tamir etme özelliği de var. Onu kullanaraktan bakalım bir şarj etmeye çalışacağız. Ekranda da görünsün şöyle. Mesela bakalım modlar arası geçiş yapalım. Mesela motosiklet kısmına geldik. Direkt araçla çalışıyor ilk önce. Buraya biraz tekrar basıyorum. Şu an gördüğünüz gibi rapıyor. Artık nasıl okunuyorsa yanlış okumuş da olabilirim. Bu fanı çalıştı. Şu an bir süre bekleyeceğiz. Bakalım nasıl bir işlem yapacak. Sonuçlarla ilgili yine videoya devam edeceğim dostlar. Fark ettiniz mi dostlar? Bizim ledimiz yanıp yanıp sönüyor. Neden? Çünkü aküyü onarırken darbeli akım veriyor. Bakın. Darbeli akım veriyor ki akü canlandırsın. Akünün içindeki kurşunlarda oluşan o sıkıntılı yapıyı kırsın, dağılsın, bozsun. Bakalım akümüz canlanacak mı? Sizlere dönüş yapacağım dostlar.